Pisa'daki cam kırılma hadisesinden sonra Floransa'ya geldik. Arabamızın camını yaptırdık. Umarım bugün de kırmazlar. Floransa'dayız. Santa Croce'deyiz. Şöyle size etrafı biraz gezdirmek istiyorum. Çok fazla yine turist yoğunluğu var. Meydan bu şekilde. İleriden size tekrar göstereceğim. Şöyle görebilirsiniz. Şehirdeki önemli yapılardan. Buradan da şöyle meydanı görebiliriz. Buradan Floransa Katedrali'ne gideceğim. Floransa'da biraz gezmiş olacağız. Arkamda gördüğünüz yer tabi oldukça önemli. Tabi İtalyanların da sevdiği bir yer. Floransa. Şöyle tekrar uzaktan görebilir miyiz? Evet, görünüyor sanırım. Floransa'ya böyle bir başlangıç yaptık. Hızlı bir başlangıç olacak. Devamında Roma'ya doğru ilerleyeceğim. Şöyle tekrar ben de gözükeyim istiyorum. Şimdi Floransa Katedrali'ne birlikte bir bakalım. Ardından birkaç meydana bakarak Floransa'yı terk etmeyi düşünüyorum. Hatta İtalya'yı hızlı bir şekilde terk etmeyi düşünüyorum. O kadar çok hırsızlık durumu mevcut ki tahmin edemezsiniz. Bu sadece yabancı plakalara karşı değil, İtalyanların da çok muzdarip olduğu bir durum. Öyle olsa da İtalya yine de oldukça keyifli bir ülke. Bunu bildikleri için sürekli cam kırılma durumu mevcut oluyor. Bunu daha sonra başka bir konuda anlatırız. Floransa'nın kalbi durumunda olan Signorlar Meydanı'ndayız. Birazdan Floransa Katedrali'ne de buradan geçeceğiz. Burası bir açık hava müzesi gibi. Çok konuşmaya gerek yok. Etrafı göstermek daha güzel olacak. Tabii oldukça kalabalık. Artık öğlen saatleriyle birlikte oldukça kalabalık oluyor bu meydan. Nereye gitmek isterseniz isteyin. Buradan geçiyorsunuz. Şöyle hemen heykellere bakalım. Video anlamında. Heykelleri de görmüş olalım. Evet. Tabii Floransa hakikaten açık hava müzesi gibi. Turistlerden tabii. Biz de kendimize yer bulabilirsek çok güzel heykeller var. Tabii şehrin yetiştirdiği çok önemli, özellikle 15. yüzyılda yetiştirdiği Dante, Michelangelo gibi birçok isim var. Şöyle isterseniz içeriye de girelim, karşıya. Biraz zorlu ve zahmetli olacak çünkü gördüğünüz gibi çok kalabalık. Bu kadar kalabalıktan hoşlanmasam da biraz mecburiyetten artık oraya girmiş olacağız. Evet. Şöyle devam ediyorum. İçeriye doğru girelim. Giderken size heykelleri de göstermek istiyorum tabi.
Yukarıda bir saati de var. Şöyle insanların içinden geçeceğiz. İçeriye gireceğiz umarım. Evet. Şöyle bir kenardan biz de bakalım. Sanırım gözüküyor. Duvarları da size göstermek istiyorum. Çok güzel işlenmiş. Şimdi tabi hızlıca gezmeye çalışırken bir şeyler anlatmak da bu kalabalıkta çok zor, çünkü bir yandan da ceplerimde şu pasaportu, telefonu, bazı eşyaları da korumaya çalışıyorum. İnanın burada video çekmek falan bir hayli zorlu. Şöyle. Şu kolonların işlemelerine bakın. Muhteşem. Buradan da şöyle bir içeriye giriş yapalım. Meydanın diğer yan kısmından çıkış yaparız diye tahmin ediyorum. Arkada bir heykel daha var. Tabi burada heykel her yerde. Heykel her yerde. Arkadaki heykel buradan çok uzak kaldı herhalde. Oraya da gitmek istemiyorum. Orada bir tadilat var. Orada bir tadilat var. Yandan meydandan çıkacağım çünkü belli başlı göreceli heykelleri sanırım görebildik. Turcular da böyle gelince biraz sıkıntılı oluyor ama şuradan kenardan biz göreceğiz. Evet. Sanırım gözüktü. Evet, Floransa günümüz güzel gidiyor. Bir aklım da ceplerimdeyken diğer aklımın diğer köşesi de arabanın camlarında. Çünkü 240-250 euroluk bir fatura çıkıyor cam başına ve camcının söylediği şu şekilde: İtalya, normale. Normal mi bilmiyorum ama bizim için pek normal olmayan bir durum. Çünkü ben arabayla biliyorsunuz Türkiye'nin 81'ini de gezdim ve arabanın üstüne herhangi bir zarar gelmeden yolculuğu bitirdik. Şunu size netlikle söyleyebilirim. Dün ben camcıda beklerken tam arkamda 13 tane de araba vardı ve 13'ü de İtalyan plakaydı. İlginç ve enteresan bir şekilde durum böyle. Sinyorlar Meydanı'ndan şu şekilde sizinle güzel bir veda yapalım. Ardından da bakın karşıda pandaları polis arabası yapmışlar. Çok fazla Fiat Panda var. Gördükçe şaşırıyorum. Neden bu kadar çok sevildiğini bilmiyorum. Evet, havuzun buradan bu meydana veda ediyoruz ve katedrale geçiyoruz. Ardından da birkaç gezinin ardından Roma'ya doğru yola çıkacağız. Sinyorlar Meydanı'ndan sonra Floransa Katedrali'ne ve Vaktizanesine gelmiş bulunuyoruz. Şehrin meydanları, sokakları zaten dediğim gibi açık hava müzesi gibi. Size şöyle etrafı ben göstereceğim. Viyana'da olduğu gibi buralarda da böyle fayton durumları olabiliyor.
Böyle katedrali yakından görürsek daha iyi olacak. Oldukça güzel. Etrafında kafeler var. Bu şekilde fayton turlarına katılabiliyorsunuz. Oldukça güzel. Görüyorsunuz her yerde insan, kalabalık, yüksek sezon ve İtalya normale diyerek cam çerçeveyi kırdırabilirsiniz. Kendi arabanızla gelirseniz dikkatli olun. Evet, dışı görüldüğü gibi mermer ve kesme taştan yapılmış. Katedral de öyle. Oldukça güzel ve görkemli gözüküyor. Şöyle buradan kenardan da olsa görebileceğiz sanırım. Bir tadilat var. Evet, çok göremedik ama ben dönerken tekrar bakacağım. Şehrin meydanları tamamıyla kalabalık. Şöyle görelim. Evet, Floransa aslında adı büyük, yetiştirdiği insanlar büyük. Kendi çok da büyük olmayan bir şehir. Yine de gezmek için en az 2 gün gerekli gibi duruyor. Biz tabii şimdi köprüye falan geçeceğiz. Oradan da şehir içinde bir tur atıp elveda diyeceğiz. Roma'ya doğru ilerleyeceğiz. İnsanlar da yani böyle hem yol istiyorlar hem de duruyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Ben de anlamıyorum. Size katedralden çok insan selini göstermiş gibi oluyorum ama şöyle uygun bir pozisyon bulursam durup çekeceğim. Yine de siz de bu insan selini ve kalabalığını görmüş olun. Tabii arkaya doğru böyle ilerleyen bir durumu var. Oldukça büyük. Floransa oldukça güzel. Birazdan nehir kenarında. Hoşça kalın diyeceğiz. Videolar çok uzuyor. Uzadıkça ben pek mutlu olmuyorum. Kısa kısa yani anlatmak istediğimizi çok anlatamasak da en azından etrafı görmüş oluyorsunuz. Anlatmak için bir program yapmak gerekiyor. Ben şimdi buradan nereye gideceğim? Bu ne olacak? İşte aman pasaporta bir şey olmasın, aman telefona bir şey olmasın, aman kameraya bir şey olmasın. Bir yandan arabayı paralı otoparka da bıraksan cam çerçeve iniyor. Aman arabaya bir şey olmasın. Aklımız böyle bölük pörçük 40 yerde. Ama gezerken keyif aldığımı söyleyebilirim. Gezerken keyif aldığımı söyleyebilirim. Bu çok keyifli bir gezi. Tabii görüyorsunuz büyük bir kuyruk da var içeriye girmek için. Ben biraz fotoğraf çekeceğim birazdan. Sonra da köprünün oradan veda edeceğiz. En azından video kısmına. Yarın Roma ve Vatikan yapmış olacağız. Ardından Venedik'le İtalya turunu sonlandıracağız. Slovenya Zagreb üzerinden Sırbistan'a girerek Sofya üzerinden Yunanistan'dan Edirne'ye, Deniz'e ulaşmış olacağız İpsala kapısından. Öyle bir düşüncemiz var ama nasıl olacağını henüz ben de bilmiyorum. Yolda başımıza ne geleceğini de bilmiyorum. Şöyle tabi araç trafiği falan da var. Kuleyi görün diye tekrar öyle. Çok görkemli bir yapı. Oldukça büyük. Serin yerlerde bulunmak hoşuma gidiyor. Emin olun. Arada ama işte bulut falan girdiği için pasaportu su geçirmez kaba koydum. Arabanın ruhsatına da dünkü hırsızlık olayından sonra yanımda taşımaya başladım evrakları. Onların hepsini su geçirmez kapta boynumda taşıyorum. Hammaliye gibi oluyor biraz ama yapılabilecek bir şey yok.
yapılabilecek bir şey yok. Bakalım. Şöyle arkasına da dolandık. Sokaklar güzel. Kafeler güzel. Floransa kendi güzel. Görünebiliyor mu? Sanırım göründü. Çok hoş bir katedral. Katedrale şuradan ben kendimi göstererek bu alandan da veda ediyorum. Köprünün oradan tekrar son bir Floransa veda konuşması yaparız. Şehrin genel işleyişini anladınız sanırım. Çünkü şehir açık hava müzesi gibi çok güzel. Çok sevimli bir şehir. Evet. Hoşçakalın. Veda yerimize geldik. Artık Floransa'ya veda edeceğiz. Şöyle beni değil de köprüleri görün istiyorum. Karşıda bir köprü ama veda etmek istediğimiz köprü. İşte karşıda Ponte Vecchio. Tabii Orta Çağ'dan kalma Roma dönemini görmüş. Değişik bir köprü, tablo gibi. Karşıda duruyor. Bursa'da da Irganda var. Ama karşıdaki köprünün üstünde ben bulundum. Kuyumculuk üzerine. Aslında Floransa deri anlamında, deri işleme anlamında İtalyanlar çok iyi. Floransa'da bunların en iyilerinden biri diyebiliriz şehir manasında. Köprüyü buradan görün diye buraya kadar geldim. Şimdi köprüye gidiyoruz ve oradan veda edeceğiz. Tabii herkes tarihi köprüyle fotoğraf çektirmek için bu köprüye geliyor. Köprü şehir için önemli. Köprünün üstüne doğru gidelim. Orada da hoşça kalın deriz. Fotoğraf çekiyorlar. Burası trafiğe açık bir yol. Trafiğe açık olunca korkuyorum tabii. Kaldırıma çıkmak en mantıklı olanı. Floransa'ya birazdan veda edeceğiz. Ben biraz daha şehirde gezmiş olacağım. Video manasında bitiriyoruz. Sonrasında da Roma'ya doğru yola çıkacağım. Floransa'yı tam manasıyla iyi anlatamadık. Belki de Avrupa'daki bütün şehirleri öyle yarım yarım kısa anlattık ama gezdik, güzel gezdik. Fena gezmedik. Tabii Arno Nehri'ni görüyorsunuz. Dün de arabam nehir kenarındaydı. Aslında güzel seyredebilecek bir noktaya aracı park etmiştik. Orada bir sürü lüks araba varken gelip benim arabamın camını kırdılar ve cam yaptırmak zorunda kaldık. 242 mi 243 euroya mal oldu. Bakın sığamadılar. 2 küçük vasıta. Bakalım nasıl olacak. Golf arabası geri gidiyor. Evet. Arabadan bahsediyorduk. Şimdi arabanın Türk plakalı olduğu için veya yabancı plakalı olduğu için camının kırıldığı söylendi birkaç Türk arkadaşım tarafından ama böyle değil. Bu nasıl böyle değil diyebiliyorum buna. Çünkü camcıda tam 13 tane benim arkamda araba geldi. Hepsi İtalyan plakaydı ve benim arabamın camı pizzada kırıldı. Ben servisler öğle arası verdiği için o 2 saatlik bekleme süresini beklememek adına Floransa'ya geldim kırık camla ve Floransa'da değiştirdim o camı. Hatta geldiğimde tatil o kadar uzun ki öğle arası 2 saat 2,5 saat falan sanırım. Tam da başlangıcına denk geldiğim için. Yani benimki Pisa'da gerçekleşti ama diğer araçların Floransa'da. Şu an araba yolda yine
güzel bir caddede duruyor. Ama aklımda bir taraftan arabada, şu arabada değil desem yalan olur. Roma'da da, Floransa'da da ve İtalya'nın birçok yerinde cam kırmak çok normalmiş. İlginç bir şekilde ya, İtalyanlar için normalmiş. Fiyat bakımından da pek normal değil. Çünkü yani ben yarım günde işimi hallettim. Hiç problem değil. O yarım günü çocukla gelen bir aile vardı. Onu üzüldüm mesela. 3 tane çocuğu var. Yağmur yağıyor. Camı mecburen taktırması lazım. Ford Kuga bir araçtı. Mesela benim camım 242 euroydu. 242 euro diyorum ama Türk parasına çevirdiğiniz zaman 10.000 lira gibi bir fiyat çıkıyor ortaya. Aşağı yukarı 9.000 küsürlü bir fiyat çıkıyor tabi. Yine de ucuz atlattık diyelim. Ucuz atlattık diyelim. Bakın köprüye geldik. Şimdi burada hep kuyumcu üzerine arkadaşlar. Hep kuyum. Şöyle göstereyim size birkaç yüzük. Şu kırmızılar mercan gibi olmuş. Bakın yüzükler var. Bir tek taşlar. Euro 380 euromuş. Şu 440 euroymuş. Çok hoş da değil, küçükler. Bazı ülkelerde bazı şeyler çok uygun olabiliyor. Avrupa bunlardan biri değil. Yani mücevherat üzerine ya da inci üzerine. İnci üzerine Sri Lanka, Hindistan, taş kolye üzerine Nepal. İnci işinde tabii Filipinler, Japonya'nın çiftliklerini, inci çiftliklerini düşünürseniz orada biraz daha uygun. Çin'de yapay olanları çok. Evet, burası böyle. Şimdi şurayı da çekeceğim. O köprüden buraya kadar konuştuk arkadaşlar. Evet, heykeli de alalım. Biraz da buradan bakalım. Karşıdan karşıya geçmenin biraz zor oldu. Şu an çok kalabalık bir ortamdayız. Bakalım. Evet arkadaşlar, ben Floransa'nın iyice anlaşıldığını düşünüyorum ve köprünün üstünden dediğim gibi veda ediyorum. Güzel bir köprü, güzel bir şehir. Çok önemli eserleri barındırıyor, çok önemli resimleri, çok önemli heykelleri ve bunları yapan insanların mezarlarının da bulunduğu yer. Onlara ilham veren şehir burası. Çok güzel bir şehir. Hakikaten öyle. İtalya'dan, Floransa'dan hoşçakalın diyorum. Roma'dan ve Vatikan'dan görüşmek dileğiyle.